Bugün tarihin en acımasız yüzünü gösterdiği yerlerden birine geldik. Burası Birkenau, yani Auschwitz toplama kampı. Arkamda gördüğünüz zaten meşhur tren yolu kapısı. Buradan başlayacak olan bir yolumuz var. Öncelikle şunu söylemem lazım. Krakow'dan buraya gelmek çok kolay. Otobüsle, trenle ya da özel turlarla gelebilirsiniz. Aslında buna gerek yok. Turlara gerek yok. Otobüsler ve trenler 12 zloty'ye yakın bir ücretle gelebiliyorsunuz. Ama şunu belirtmem lazım. İlk vardığınız yer Auschwitz'in ana kampının olduğu yerler. Bu kamplarda belli saatlerde ve sınırlı sayıda biletler var. O biletleri vererek içerideki işte bu o zamanki Yahudilere ait işte eşyaların, dişler, onlara ait gözlükler, kıyafetler, bu tarz her şeyi görebiliyorsunuz. Ama asıl olay şu arkamda gördüğünüz Birkenau dedikleri yer. Buraya giriş ücretsiz. Herhangi bir kısıtlama, zaman, işte bilet sayısı falan yok. O yüzden buraya rahatlıkla gelebilirsiniz. Evet, şimdi içeri giriş nasıl oluyor? Buraya ücretsiz olarak girebiliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Ama Auschwitz kısmına 60 zloty'ye yakın bir ücret ödemeniz gerekiyor. Orada tabii ki turlarla gezmek zorundasınız ve sınırlı sayıda bilet var. Ama size şöyle bir tüyo vereyim. Sabah saat 9'dan önce ve akşam saat 5'ten sonra gelirseniz herhangi bir ücret ödemeden bireysel olarak gezebiliyorsunuz. Turlar da İngilizce çok kısıtlı. İtalyanca, Polon, Lehçe gibi dillerde var ama İngilizce çok kısıtlı. O yüzden çok da önemli değil aslında sizin illa bir turla gezmeniz. Zaten gezerken bütün gaz odalarını, kıyafetleri, şunları bunları, odaları, yaptıkları, çalıştıkları yerleri, her şeyi görebiliyorsunuz. Şimdi bugün size bütün kampı göstereceğim, anlatacağım. Gerçekten hüzünlü bir seyahat olacak açıkçası. Kim oldu, ne oldu, dini hiç fark etmeden insanoğlu ne kadar vahşi olabileceğini bu kampta zaten görmüş olacağız. İyi seyirler. Şu gördüğünüz yoldan Yahudiler tek tek trenlerle getiriliyorlardı. Yaklaşık 1,3 milyon Yahudi katledildi. Sadece Yahudilerden bahsetmiyoruz tabii ki. Çingeneler, eşcinseller, daha doğrusu Alman ırkına aykırı gelen, onların sevmediği herkes bu toplama kamplarına getirildi. Burası UNESCO Kültür Miras Listesi'ne de dahil edilmiş durumda şu anda. İlk durağımız yavaş yavaş yürüdüğümüz Yahudilerin, daha doğrusu o zamanki işte bu soykırıma maruz kalanların toplama kampı ve yaptıkları yerler. Gördüğünüz gibi alan çok büyük ve çitlerle çevrilmiş durumda. Zaten bu çitlerin hepsine elektrik verilmiş durumdaydı o zamanlar ve şu kulelerde keskin nişancılar kaçmaya çalışanları bekledi. Ve şu kampın tarihi boyunca sadece 200 tane Yahudi kurtulabilmiş, kaçabilmiş ve binlerce tabii ki teşebbüs ettikleri anda öldürülmüşler. Evet, şimdi ilk yer bunların konakladıkları odalardan bir tanesi. Evet, şimdi kulübelere tek tek girmeye başladım. Bu gördüğünüz yer her bir yatakta 3'er 4'er tane Yahudinin yattığı odalardan bir tanesi. Yani böyle bir odada ortalama 500 tane yakın Yahudi yaşıyormuş. Ve Krakow, Polonya'nın en soğuk şehirlerinden bir tanesi. Kışın yeri geldiği zaman -20, -30'lara varan bir soğuklukta böyle bir odada herhangi bir ısınma imkanınızın olmadığını düşünün. Orada yattığınızı düşünün. Şu anda bile içerisi gerçekten çok kötü kokuyor. Ve 500 insanla nasıl kokacağını bir hayal edin. Ya da durumları nasıl olabileceğini düşünün. Çok üzücü bir durum.
Gördüğünüz yer tuvalet oluyor. Yani Roma dönemindeki o tuvaletleri gören varsa bilirler. Tabi onlar o zamanlar sohbetlerin yapıldığı, meydanlarda insanların konuştukları tuvaletlerdi ama burada tamamen mecburiyetti. Aynı anda yüzlerce kişi kendi tuvaletlerini şu gördüğünüz yerleri yapıp kendi temizliğini de kendileri yapıyorlardı. Yahudilerin kaçmasını engelleyen araçlardan bir tanesi de bu gördüğünüz dikenli teller. Şu anda hepsi bunların orijinal o dönemden kalma ve her birini saran böyle elektrikler, bu dikenli tellere elektrik veriliyordu. Yahudilerin getirildiği vagonlar işte bunlardı arkadaşlar. Zaten birçoğu daha kampa gelmeden bu vagonların içerisinde açlıktan, sıcaktan ya da hastalıktan ölüyorlardı. Ondan sonra buradan sonra da arkamda görmüş olduğunuz, az önce anlatmış olduğum odalara dağılmaya başlıyorlar. Evet, tren yolunun sonunda böyle bir yazı karşımıza çıkıyor hemen heykelin altında. Bütün dillerde yazılmış bir şekilde, tabii Türkçe yok. Ben şöyle bir çeviri yapayım. Sonsuza dek burası bilinsin ki burası insanın umudunun kaybolduğu ya da işte acıların, çığlığın duyulduğu, 1,5 milyondan fazla kadın, çocuk ve erkeğin katledildiği yerdir demek istiyor kısacası. Gerçekten de tüyler ürpertici bir ifade. Kampın birçok bölgesinde de böyle eski yapılar göreceksiniz. Bunlar yıkılmış yapılar, eski barınaklar ya da o zamanki askerlerin kaldığı binalar. Dokunmamışlar, onları da bu şekilde bırakmışlar. Çoğu aslında yani Ruslar burayı aldıktan sonra işte tanklarla ya da askeri müdahalelerle yıkılmış yapılar ama bazıları da zamanla çökmüş. Şimdi kamp boyunca birçok tabela göreceksiniz. Bu tabelalarda aslında her bir binada neyin olduğunu anlatıyor zaten. Şimdi ben de biraz arka tarafa doğru göstereyim. Burayı tabii erkek kadın olarak ayırmışlar. Çocuklu kadınları zaten beraber tutuyorlardı. Bazı kulübeler o kadar küçükmüş ki normal insanlar kesinlikle ve kesinlikle ayakta duramıyorlarmış. Hatta uzanamadıkları yataklar falan varmış. Sürekli çömelmek ya da sürekli oturarak durmak zorunda kalıyorlarmış orada. Onun dışında da yine bu alanlarda işte mutfak, banyolar, yine çalışma odaları, askerlerin kaldığı odalar bölüm bölüm ayrılmış durumda. Evet, biraz da Hollywood ya da Alman, Rus, Polonya yapımı filmlerden bahsedelim. Bu kampta birçok film çekilmiş. Tabii bunların en meşhur Schindler List, yani Schindler'in Listesi filmi. Zaten Krakow merkeze gittiğiniz zaman orada yine Oscar Schindler'in fabrikasını göreceksiniz. Aslında hikayenin başladığı yeri göreceksiniz. Orayı da mutlaka gezmenizi tavsiye ederim. Burada da işte filminden birçok sahne burada çekildi. Sonra Hayat Güzeldir'in birçok sahnesi İtalya'da çekilmesine rağmen anladığım kadarıyla bazı sahneleri burada çekilmiş. Şu anda tam adını, Almancasını ve Rusçasından dolayı bilmediğim yine Rus ve Alman yapımı, hatta Polonya yapımı, İtalyan yapımı birçok filmde yine burada geçmiş. Ama en meşhur dediğim gibi Schindler'in Listesi filmi. Evet, binalardan birinin içine girdim. Burası çocuklu kadınların olduğu ya da kaldıkları yermiş. Erkeklerin yerlerine göre biraz daha geniş, bir kiremitten yapılan bir yerler. Duvarlarda halen onların yazdığı yazıları da, hatta böyle gördüğünüz gibi kazınmış isimleri de görmek mümkün. Anneleri katlettikten sonra, gaz odalarını alıp işleri bittikten sonra çocukları daha çok organlarını almak için ya da ilaç tedavilerinde çocukların daha kesin sonuçlar verdiğini gördükleri için onları hemen öldürmemişler. Ama Rusların işgal edeceğini ve Rusların artık geldiğini duyunca zaten kaçarken önüne gelen herkesi kafalarına sıkarak katletmişler. Zaten sadece son gün 100.000'e yakın bütün toplama kamplarında artık hani 100.000'e yakın Yahudinin sadece son günlerinde öldürüldüğü söyleniyor. Kampların son günlerinde. Evet, burası gördüğünüz gibi galiba mutfak ya da tuvalet diyeceğim ya da
yüz yıkama yerleri diyebilirim. Mutfağa benziyor biraz. Evet, şimdi banyosuna geldik. Banyoya geldik. Gördüğünüz gibi banyo deyince aklınıza duşlar falan gelmesin. Bu yalak gibi görünen yerlere sular verilerek oradan işte vücutlarına bezlerle ya da elleriyle su tutuyorlardı, su vuruyorlardı. Onun dışında zaten ayda bir kereye birer tane sabun veriyorlarmış. İşte onları kaybettiler zaten, başka hiçbir şansları yok. Yani koşullar böyleymiş. Bu barınak artık işleri bittikten sonra, özellikle kadın mahkumların işleri bittikten sonra ya da çalışamayacak duruma geldikten sonra onların burada izole edildiği, aç ve susuz bırakılarak ta ki barınak ağzına kadar doluncaya kadar onları burada tutuyorlarmış. Ardından da onların hepsini toplu halde gaz odalarına götürüp öldürüyorlarmış. Gezini tamamladım. Bir daha yaşanmasını istemeyeceğimiz görüntülerde görmüş oldum. Yani ne yazık ki bunları ne kadar söylesek de özellikle İslam coğrafyasında, Myanmar'da, Afrika'da, Asya'nın bazı ülkelerinde bu tür katliamlar devam ediyor. İnsanlar birbirini katletmeye devam ediliyor. Kabile savaşları devam ediyor. Hatta etnik soykırımlar devam ediyor. Umarız bir daha olmaz. Ve anlamadığım şey de, bunu her zaman zaten biz arkadaşlar konuşmalarını da yaparız. Yabancılarla da konuşuruz. Hatta Yahudi arkadaşlarıma da söyledim. Bu kadar ezilmiş, bu kadar işkence görmüş ya da soykırıma uğramış bir toplum neden şu anda başka bir topluma soykırım yapar? Neden onları öldürmeye çalışır? Neden onlara işkence etmeye çalışır? Anlamış değilim. Eğer ortada bir intikam varsa o intikamı alması gereken Filistinliler midir mesela? Ya da intikamı neden Almanlardan değil de Filistinlerden almaya çalışırsın? İşte ondan sonra zaten gücü yeten yeter diyoruz. Tekrar her kim olursa olsun, hangi dinden, hangi ırktan, hangi milletten olursa olsun bir daha böyle şeylerin yaşanmaması için dua ediyorum. İşte böyle kampların varlığı da aslında insanlara hatırlatıyor nelerin olduğunu. Dileriz bir daha yeni bir kampı, yani daha sonraki yıllarda açılmış bir kampı görmemiz gerekmez.